Şimdi geldim Zaragoza'dayım. Burası da aynı şekilde sakin bir yer. Yani terminalin içinde tren şeyi de var. Burası da tren şeyi. Şimdi çıktım gidiyorum. Orada böyle yazmışlar. Tabelada. İstasyon. Salih'i dönüyor. Burası Zaragoza'nın dışında kalıyor biraz daha. Arkada da asıl şehir merkezi var. Bugün Zaragoza'dayız. Bir tane rehber buldum burada. Çok iyi bir rehber. Bir de dilimden de anlıyor yani Türkçe. Ayber Bey burada. Merhaba. Kendisi Zaragoza'da yaşıyor. Bana şimdi şehri gezdirecek. Minimum bir gece. Yarın gidişli bir planım var. Bana da sağ olsun çok yardımcı oldu bu konuda. Zaragoza'da Türk bulmak da zor çünkü. Durumları Evet, burada. Türk yok, çok az. O yüzden böyle ben de bulduğuma yapışıyorum. Ya Türkçe konuşmak nimet artık benim için. Nimet gözüyle bakıyorum. Madrid'de yani bildiğin gibi senin de Türk yok. Anlatamıyorsun derdini, İngilizce bilen az. O yüzden hele bir de böyle deyimleri kullanmak Mümkün değil. çok zevk veriyordu bana. Buraya gelince çok yoksunluğunu çektim onu. Yapacağız. Şimdi bu bulduğumuz bölgenin adı nedir? Bulunduğumuz bölge. Burası Expo. Burada Expo 2008 düzenlenmiş. İşte Expo olduğu için de şehri buraya doğru yıkmışlar. Yani- bütün binalar 2008 ve sonrasında yapılan yerler. Zaragoza'da bir tane nehir var. Ne nehri abi? Biliyor musun? Gerçekten Rehber patladı. Aynen. Rehber Ben patladı. sadece göstermek yükümlüyüm. İsmini sen bul. Bir nehir var meşhur. İspanya'yı ortadan ikiye bölüyormuş. Manzanares nehri mi ne olması lazım? Madrid'e de gidiyordu sanırım. Burası nehrin kuzey tarafı oluyor. Yani yeni yerleşim yerleri 2008 ve sonrası. O da eski Zaragoza'da aşağısı güney tarafı oluyor. Yani güzel böyle ufak bir şehir havası veriyor ama tatlı bir şehir gibi. Çok da ufak ve 700 küsür bin nüfusu var. İspanya'nın 5. büyük şehri. Hava gayet güzel. Burası özel bölge normalde. Aragon eyaletinin başkenti burası. Buradaki insanların kendi dili bile var. Aragonca. Onun dışındaki Barcelona gibi, Katalanlar gibi birazcık kendilerini İspanya'dan soyutluyorlar. Yani çünkü daha Avrupa'yı yerler bunlar. Mesela bir Madrid gibi çöplük şeyler burada yok. Çok fazla göremezsin. İnsanlar daha sekin, daha Avrupa'yı. O yüzden burası da aslında istiyor ayrılmak da bunun daha çok yolu var. Yani ayrılma dediğin Özel bölge şey gibi düşün. Aragon'da değil de kendisine ait bir özel bölge mi istiyor? Çünkü Aragon Aragon olarak ayrılmak istiyor. Burası Aragon'un başkenti. burası Zaragoza. ülke mi olmak istiyor yani şu an? Gibi. Aslında tam ülke değil de ya şu an burada tam istemiyorlar. Resmiyete kavuşmamış. İnsanlar sadece istiyor. Fark edebiliyorsun buradaki insanların söylemlerinden. Barcelona'yı biliyorsun zaten. Çok olay oldu bu konuda. Tabii. Buradakiler de onlardan güç alaraktan birazcık yaklaşmaya başlamışlar gibi. Allah Allah. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Ya çünkü şöyle söyleyeyim şimdi. Zaragoza, Barcelona hani bu tarz bazı yerler birkaç tane. Madrid de öyle ama İspanya'nın ekonomisinin zaten temel taşlarını oluşturuyor. Aynen. İşte Zaragoza ve Barcelona şeyi istemiyor. Hani bizim ekonomimiz diyor bu. Biz kazanıyoruz parayı. Niye diğerleriyle paylaşıyorsun? Diğer şehirlerle. Şimdi buraya kendi başına bıraksan Zaragoza zengin bir yer. Keza Barcelona da öyle. O yüzden şu anda İspanya'nın yükünü taşımak istemiyorlar kısaca. Biraz şey ya yani bölücülük faaliyetleri ya bunlar ülkeyi bölüyorlar resmen. Mesela maske kuralı burada var ya, Barcelona'da vesaire bazı yerlerde yok. Madrid'de Bazı yok. kurallarda değişik birbirinden. Tabii Ya Amerika'nın küçük versiyonu gibi düşün ya. Allah Allah. Aragon. Ya burada neyiniz yarar sizin bölünmek? Az durun. Hadi Barcelona uzakta, merkeze uzak. Zaragoza. İşte şeyler hani biz diyorlar daha farklı bir yapıya sahipler. Ya gerçekten kültür olarak da, düşünce tarzı olarak da bazı şeylerde cidden çok farklılar. Şey gibi düşün, bizim Türkiye'de hani bir Karadenizli ile Ege'nin çok fazla farkı var sonuçta. Şimdi onlar da böyleler ama onlar ayrılmak istiyor. Çünkü ekonomiden dolayı. Birinci sebep. Ekonomi. Ya düşünsene şimdi sen burası kendi başına bir eyalet olsa şey gibi düşün. Kişi başına gelir neredeyse 2 katı artıyor. Ama şöyle bir şey yani bu riskli bir durum. Kendi başına olamazsın. Ülkenin içinde bir toprak. Hadi Barcelona gibi değilsin. Bir deniz kıyın yok, bir şeyin yok. Burada ayrılsa adam nasıl kendi özelliğini koruyacak ki? Çok sıkıntı O çünkü yüzden çevresi Barcelona'yı İspanya. bekliyorlar ya. O yüzden Barcelona'yı bekliyorlar. Bir Barcelona yapsın. O zaman bu İspanya kırmızıda geçiriyor rehber gibi rehber ya. O zaman bu yani İspanya bölünme şeyinde ya. Ya yok. Garip yani. Halk şey yapıyor bunu birkaç yılda bir. Mesela keza Barcelona'da öyle birkaç yılda bir oluyor. Sonra devlet işte tamam diyor şunu vereceğiz bunu vereceğiz diyor susturuyor. Sonra 3-5 sene daha.
Yani tamam burası da Türk kafasıyla yaşıyor da bizimkiler bu kadar ayrılıkçı değil. Ülkesi işte. Aynen klasik. Ben bu kadar ayrılık şeyi olduğunu, farklı fikir olduğunu biliyordum. Hadi tamam Katalanya bilindik bir de ya. Dünya çapında da biliniyor ama Aragon muhabbeti. Yani bizdeki o zaman şey olayı gibi oluyor bu. Yani doğudaki vilayetleri Türklere Aynen, bırakma gibi aynen, oluyor. doğru. Oradaki bir Evet. özel bölge yaptıkları gibi oluyor. Ya özel bölgelerin birazcık daha olayları farklı da. Tam öyle değil ama benzer. Çok garip. Burada durumlar karışık. Güzel ya ama havası güzel dediğin gibi. Yaşlı nüfusu da fazla sanırım. Çok genç yok gibi buralarda. Şöyle Üniversite anlatayım. durumu Bu mesela tarafta var yok. mı burada? Üniversite burada var. Üniversitede Zaragoza. Zaragoza Üniversitesi'nin genelini oluşturanlar Erasmus öğrencileri. Bu insanlar nasıl zengin olmuş o zaman? Tarla, bağ, bahçelerim varmış bizim. Ticaret, Tamam, tamamıyla ticaret. iş güç. Zaragoza'da ticaret yapmak birazcık daha diğer yerlere göre kolay. Mesela şey bile, burada ehliyet bile daha ucuz. Mesela Madrid'de bir ehliyet almak, burada almaktan 3 kat daha pahalı. Ama burada alıp Madrid'e geçerli Her yapabiliyor. yer, bütün Avrupa'da geçerli. Aa işte bunlar güzel. Bize bu bilgilerle geldi. Bana bunlar lazım. Tamam, nerede ucuz onlar değil mi? Onun dışında mesela Zaragoza, Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği diyorum, desteklediği birkaç tane şehirden biri. Mesela şöyle, İspanya'da Avrupa diye Avrupa Birliği bir proje yapıyor. Bu proje kapsamında da desteklediği 2 tane şehir var İspanya'da. Biri Zaragoza ve ciddi yatırım alıyor Avrupa Birliği'nden. Mesela bu yollardır vesaire. Ya da iş projesi yapacaksın diyelim Zaragoza'da. Avrupa Birliği'nin özel projeleri var. İş projesi yaptın diyelim. Zaragoza'da yaparsın eğer onu. Artı destekler veriyor sana. Ya Zaragoza'yı büyütmek için amaçları. Yani burayı 1 milyon üstü yapmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Nüfus olarak vesaire. Aynen. Yalnız tam gün batımıyla da olunca muazzam denk geldi şu an ya. Oh insanlar nehrin kıyısında gayet doğal hiç engellememişler falan setmet yapmamışlar. Ya zaten birazdan ineceğim şimdi şuraya. Burası güzel değil, şurası daha güzel diye. Ama bize burası güzel değil. Yok burası fena, kötü. Şuradan ineceğiz. Ya burası şey gibi olmuş böyle film platoları olur ya kurulan Aynen. şatolar. Şurası işte çok bayağı güzel. Kilise zaten burası. Ondan sonrasında Plaza'da Pilar. Şu an burası. ismi. Burasının adı Plaza'da Pilar. Karşıda bir taş köprü. Taş köprü meşhur zaten. Burası en büyük köprüsü Zaragoza'nın. Bu yürüdüğümüz Şu an köprü. içinde bulunan. Şu taş en büyük köprü. Yürüyüş yolu, tramvay yolu ve normal yolu içinde barındıran tek köprü böyle. Aslında burası var ya tam emeklilik yeri gibi bir izlenim geldi bana şu an. Aynen öyle dedim ya sana çok sakin ya. Baksana yolların.